Merhaba. Bugünkü videoda niyetlerine ve hayallerine ulaşabilmen için bilmen gereken 3 altın kuraldan bahsedeceğim. Belki de daha önceden onlarca kez duymuşsundur. Olumlu düşünme ve kalpten isteme kavramlarını. Peki sadece olumlu düşünerek kalpten istemiş olur musun? Niyetlerini yaratmak sadece kalpten istemekle olur mu? Şimdi durup düşünmeni istiyorum. Çünkü bu sorulara vereceğin cevap, yaratım sürecinde nerede olduğunu gösterir. Niyet ettiğin ve hayalin olan, bunun için sürekli olumlu düşündüğün, imgeleme yaptığın şeyleri düşün. Kaç tanesi gerçekleşti? Hangilerini gözlemci olup fiziksel gerçekliğine çekebildin? Olmayanların sayısı olanlardan çok mu yoksa? Bunları düşün. Kendine bunların cevabını ver. Peki sence niyetlerin önündeki en büyük engel nedir? Yeni bir ev hayali kuruyorsun. Bunu istiyorsun. Bunun için olumlamalar yapıyorsun. Sürekli imgeleme çalışması yapıyorsun. Ama olmuyor. Kendine kaç kere sordun neden olmuyor sorusunu? Hazırsan hayallerin önündeki en büyük engeli söyleyeyim. Hayallerin önündeki en büyük engel sensin. Bu videoda anlatacağım 3 altın kuralı hayatına uygulayabilirsen eğer, hayallerine engel olan seni değiştirebilir ve hayallerin yaratıcısı sen olabilirsin. Kendinde değiştirmen gereken ilk ve hatta en önemli altın kural. Değişim, tutarlılık gerektirir. Düşünce ve duygularının bir olması, birlikte hareket etmesi, kısaca bir olman gerekiyor onlarla. Bu kuralı biraz açmam gerekir. Öncelikle sana soracağım soruları düşün. Kendine cevaplarını ver. Verdiğin cevaplardan anlayabilirsin niyetlerine giden yolda ne kadar tutarlı olduğunu. Kaç kez zihninde nihai sonucun mümkün olduğunu düşünürken, kalbinde olamayacağını hissederek niyet çalışmaları yaptın? Gönderdiğin bu tutarsız sinyalin sonuçları ne oldu? Neden hiçbir şey ortaya çıkmadı ve sen niyetlerine ulaşamadın? Unutma ki yaratıcılık süreci yalnızca düşünce ve duyguların uyumlu olduğu zaman etkilidir. Nasıl bir sinyaldeki dalgalar tutarlı olduklarında daha güçlülerse, düşünce ve duyguların aynı hizada yani tutarlı olduğunda gönderdiğin sinyal daha güçlü olur. Amacınla ilgili olarak net, odaklı düşünceler barındırdığında ve buna tutkulu, arzulu ve istekli duygularını eklediğinde, seni istediğin şeyle uyumlu potansiyel gerçekliğe doğru yaklaştıran daha güçlü bir enerji sinyali gönderirsin. Niyetlerin ve arzuların tutarlı sonuçlar üretmemişse, büyük olasılıkla sonsuz sayıda olan potansiyel gerçeklik alanına tutarsız, karmaşık mesajlar gönderiyorsundur. Mesela hayalinde almak istediğin bir araba var. Bunun olumlamalarını yapıyorsun sürekli. Ama kalbinden ya da zihninden geçirdiğin en ufak bir "bu araba pahalı, almak beni çok zorlar" düşüncesi varsa,
yaptığın tüm çalışmalar boşunadır. Kendine o arabanın gerçekliğini çekemezsin. Neden mi? Çünkü düşünceler beynin dili, duygularsa bedenin dilidir. Bir şekilde düşünüp başka bir şekilde hissedersin. Ve zihnin bedenle zıt olduğunda potansiyel gerçeklik alanı sana tutarlı bir şekilde cevap vermez. Çünkü temelde sen bir dilde konuşup başka bir dilde duygular gönderirsin ve evrensel zekanın seni anlamasını beklersin. Aksine zihin ve beden birlikte çalıştığında, düşüncelerin ve duyguların uyumlu olduğunda, yeni bir olma hali olduğunda, sen evrensel zekaya tutarlı bir enerji sinyali gönderirsin. Gerçekliği değiştirmek için kendine çektiğin bu sonuçlar, seni gerçekleşme şekilleriyle şaşırtmalı, hatta hayrete düşürmelidir. İşte burası çok önemli. Niyetlerinin, hayallerin nasıl olacağına dair düşüncelerin olmamalı. Hatta seni hazırlıksız yakalamalıdır. Bu, seni alıştığın rutin gerçekliğin rüyasından uyandırmalıdır. Bir olayı tahmin edebilirsin ama bunun hiçbir anlamı yoktur. Rutindir, her zaman olağandır, yeni değildir. Hatta bunu daha önce defalarca kez yaşamışsındır. O olayı tahmin edebilirsen aynı tanıdık sonucu üretirsin. Biraz önce verdiğim araba örneğiyle devam edelim. Almak istediğin arabanın fiyatı çok yüksek. Seni aşıyor, hatta çok aşıyor belki de. Ama sen yine de o araba için niyet çalışmaları yapıyorsun. Peki kaç kere aklından geçer nasıl alabilirim sorusu? O arabayı almak için neler yapman gerekiyor da var olan kazancın artsın ve sen o arabayı al? Belki kredi çekersin, belki niyet çalışmaları yaparken para biriktirmeye başlarsın. Aklından hangi planlar geçiyor seni o niyete yönlendirecek? Gördüğün gibi niyetin önündeki en büyük engeli bu düşüncelerle sen yarattın. Çünkü sen değişmedin. Niyetlerine ulaşma yolun değişmedi. Var olan ve zaten bildiğin yoldan ilerlemeyi seçtin. Ve sonucunda yine var olan ve bildiğin bir sonuç elde edersin bu şekilde. Belki o arabayı alırsın zamanı geldiğinde. Ama düşündüğün ve planladığın gibi uzun bir süre kredisini ödersin. Uzun bir süre bunun için sıkıntı yaşarsın. Peki gerçekten yaratım bu mudur? Hayır, sen bir şey yaratmadın. Sen kendini değiştirmedin. Var olan senle zaten bildiğin ve belki de kaç kere deneyimlediğin yoldan gittin niyetine. Ve sonucunda yine var olan bir sonucu elde ettin. Birinci altın kuralı anlaman gerçekten çok önemli. Ne istediğine dair net bir hedefin olsun. Ama nasıl detaylarını düşünmeden, tahmin etmeye çalışmadan, olur mu ki diye sorgulamadan, bunu evrensel zeka, yani sonsuz sayıdaki potansiyel gerçeklik alanına bırak. Yaşamında tam da senin için doğru şekilde gerçekleştirmesine izin ver. Herhangi bir şey bekleyeceksen eğer ki, beklenmeyeni ve tahmin edilmeyeni bekle. Teslim ol, güven ve arzu edilen bir olayın nasıl gerçekleşeceğini dert etme. Emin ol, bu kural birçok kişi için aşılması en zor mücadeledir. Çünkü insanlar her zaman gelecek bir gerçekliği, yani bilinmeyeni, geçmiş bir gerçeklikte
yaşandığı şekilde, yani bilinen şekilde yaratmaya çalışarak onu kontrol etmeye çalışır. Ama sen yine de sadece ne istediğini, ne niyetlediğini, ne arzu ettiğini düşün. Nasıl olacağını ise evrensel zekaya bırak. Çünkü evrensel zeka senin için her zaman en hayırlı, en güzel şekilde çözer nasıl sorularını. İkinci altın kuralımız. Belki de daha önce hiç yapmadığın ve yapmak aklına bile gelmeyen bir kural bu. Niyetlerine ulaşmadan önce, yani netice almadan önce şükretmek. Bu kural sana inançlarında değişiklik yapmanı anlatıyor. Yani tahmin edilebilir sonuçlarla dolu bir yaşam yerine yeni deneyimler ve sürprizlerle dolu bir yaşam için gerekli olanı. Genelde hangi durumlarda şükredersin? Ailen için, sahip oldukların için, sağlığın, arkadaşların ya da işin için. Şimdi biraz dur, şükrettiklerine bak. Neler için şükrediyorsun? Peki şükrettiğin şeylerin ortak özelliklerini fark ettin mi? Zaten hepsi hali hazırda yaşamındalar. Genel olarak insanlar yaşamlarında çoktan olmuş veya zaten hayatlarında bulunan şeyler için şükrederler. Çünkü herkes mutlu olmak için bir sebebe, şükretmek için bir motivasyona, sevgi evresinde olmak için gerçeklere ihtiyacı olduğuna inandırıldı. Ama yeni gerçeklik modeli bu düşünceye meydan okur. Duyularınla, fiziksel delillerle ulaşmadan önce, beden ve zihninde, duygu ve düşüncelerinde bir şeyleri değiştirmeye sevk eder seni. Arzu ettiğin olay henüz gerçekleşmeden şükredebilir ve ona karşı olumlu duygular hissedebilir misin? Gerçekliği şimdi, o gelecekte olmaya başlayacak kadar bütünüyle hayal edebilir misin? Eğer ki cevabın evet ise, etki tepkiden, yani içinde bir değişiklik yapmak için senin dışında bir şey beklemekten, bir etki yaratmaya, yani içinde bir şey değiştirmeye geçiş yapıyorsun demektir. Bir şükür evresinde olduğunda, evrensel zekaya bir olayın hali hazırda gerçekleştiğine dair bir sinyal gönderirsin. Şükrederek, istediğin şey her neyse, o tam da şu anda gerçekleştiğinde mevcutmuş gibi hissetmeni sağlar. Tüm yaşamı yaratan, her daim bizi hayatta tutmak adına bedenlerimizin her fonksiyonunu düzenlemek için gereken enerji ve istekliliği gösteren, bize karşı böylesine derin ve daimi bir ilgi ortaya koyan bilinç, saf sevgiden başka ne olabilir ki? Niyetlerini saf sevginin, evrensel zekanın arzusuyla eşleştirdiğinde, zihnin onun zihniyle eşleştiğinde, yaşama duyduğun sevgi, onun yaşama duyduğu sevgiyle eşleştiğinde, sen de evrensel bilinci sahnelemeye başlarsın. İşte olmuş olan, oluyor olan ama en çok da olacak olan için şükretmen, seni saf sevgiyle bir olmandaki en büyük ve en etkili yoldur. Şimdi bir düşün. Kaç kere şükrettin, niyet ettiğin, hayalini kurduğun, arzuladığın şey çoktan olmuş gibi düşünerek
Veya kaç kere düşündün gerçekten artık onun olduğunu? Kaç kere bu duyguyu hissettin? Yoksa sadece olumlamalar mı yaptın bunun için? Sadece imgeleme mi yaptın? Üçüncü altın kural. Ne verirsek onu alırız. Eminim daha önce pek çok kez duymuşsundur. Ama ben bu kuralı daha farklı bir şekilde anlatacağım. Belki de daha önceden duymadığım bir açıklamasını yapacağım. Bu kural, senin hayatın nasıl ilerlediği, yaşadığın olayları neden yaşadığın ve hatta niyetlerinin önündeki en büyük engelin neden sen olduğunu açıklar. Acı çektiysen, zihninde ve bedeninde o acıyı taşır ve onu düşünce ve duygularına ifade edersin. Sen bu şekilde evrensel zekaya bu duygu ve düşüncelerin enerjisini gönderirsin. Evrensel zekanın sana vereceği yanıt ise çok basit. Yaşamında bu duygu ve düşünceleri tetikleyecek bir başka olay göndererek karşılık verir. Düşüncelerin enerjiyi yayar. Acı çekiyorum. Duygusal olarak acı çekiyorsundur. Ve yaşamına bu duygusal frekansla eşleşecek bir olay çeker, yani acı çekebileceğin başka olaylar yaşarsın. Aslında ne kadar basit bir sıralamada ilerliyor her şey, değil mi? Düşünürüz, hissederiz ve düşüncelerimizle hislerimiz aynı düzlemde olursa onları çeker ve onları yaşarız. Peki istediğin sonucu üretmek için nasıl farklı düşünebilir, hissedebilir ve davranabilirsin? Yapman gereken en önemli şey, bilinçli olarak evrensel zeka ile bağlantı kurmana, olasılıklar alanıyla iletişime geçmene ve yaşamında üretilmesini istediğin sonuçlar görmeyi ve değişmeyi arzu ettiğin mesajını göndermene olanak veren bilinç evresine geçmektir. Bu evreye geçtiğini anlamanın en kolay yolu ise evrensel zekadan onunla iletişim halinde olduğunu anlamak için geri bildirimler almayı istemek. Amaçlı bir şekilde yarattığında evrensel zeka bilincinden onunla iletişim kurduğuna dair işaretler iste. Arzu edilen sonuçlarınla ilişkili paralel olarak ilerleyen zaman diliminde evrensel zeka ile bağlantıda olduğuna dair işaretler isteyecek cesareti göster. Bu ilke sana bildiğini düşündüğün şeyleri bırakmanı, bilinmeyene teslim olmanı, sonra etkileri yaşamında geri bildirim şeklinde gözlemlemeni ister. Öğrenmenin en iyi yolu budur. Olumlu işaretler aldığında, içinde yaptığın şey her neyse, onun doğru olduğunu bilirsin. Doğal olarak ne yaptığını hatırlar ve onu tekrar tekrar yaparsın. Sevgiyle ve ışıkla kal.